Şimdi konumuz hile ve hesap güvenliği açıkçası. Evet, siz bu konuda aldığınız önlemler nelerdir? Ben onu merak ediyorum öncelikle. Aslında bazı oyuncular böyle daha çok görsel öğelere, bazı efektlere veya farklı şeylere takılıyorlar ama bunların hepsi düzeltilecek şeyler. En Evet. önemli şey aslında hile, hesap güvenliği veya diğer buna benzer teknik konular. E, Asıl burada göstereceğimiz performans önemli. Çünkü diğerleri bir şekilde yapılıyor, düzenleniyor. Bizim hile ile aktif mücadele eden bir ekibimiz olacak sürekli. Hatta bayağı geniş bir kitle olacak, yani geniş bir personel olacak. 7/24 oyuncular da bildirimde bulunabilecekler. Biz de geri bildirimlerini, anlık dönüşler yapmaya çalışacağız. Hile ile bu şekilde anlık mücadele vermeyi düşünüyoruz. Hem oyun içi hem oyun dışı oyuncuların da bildirimlerine kulak vererek. Onun için de tabii bunların dışında yazılımlar, farklı yazılımlarla da destek sağlayarak mücadele edeceğiz. Hesap güvenliği için ise İlk aşamada iki çeşit hesap güvenliği olacak. Birincisi SMS ile hesap güvenliği. SMS ile bir onay kodu alarak hesaplarına giriş sağlayabilecekler. İkincisi ise iki adımlı doğrulama olacak. Tabii yine telefon uygulaması şeklinde de bir düşüncemiz var. Tabii ne zaman olur, bu ne zaman biter bilmiyorum ama çalışmasına başlanacak en kısa sürede yine bu uygulamayı kullanarak birçok şey yapabilecekler oyuncular. Bildirimleri yine bu uygulamadan anlık bildirebilecekler. Bu uygulamayı güvenlik için de kullanabilecekler. Yani eli ayağı olacak kullanıcıların bu uygulama. Bir bankanın bankacılık uygulaması gibi düşünebilirler. Bu şekilde bir düşüncemiz de var. Tabii şu an için bunları, yani bu konuda çok net bilgiler veremiyorum ama bu düşünce var. Yani proje aşamasında bakalım inşallah böyle bir şey sağlamayı düşünüyoruz oyunculara. Peki üçüncü parti yazılım kullanımı konusunda bir güvenlik firmasıyla, anti-cheat firmasıyla, anti-hile firmasıyla anlaşmanız bulunuyor mu şu anda? Anti-cheat ile ilgili şu an iki firma ile görüşme halindeyiz. Öncesinde birkaç firma ile daha görüştük. İki firma ile aktif görüşme halindeyiz. Bir tanesini, yani bize yakın olan ile anlaşacağız. Bu şekilde hareket edeceğiz. Tabii ki bir anti-cheat firmasıyla anlaşmamız, bir girişte güvenliğimiz olacak. Yani dediğim gibi hani bunun sadece manuel mücadeleyle olmaz. Yazılımla da desteklemeniz gerekecek. Sadece yazılımla da olmaz. Manuel de desteklemeniz gerekecek. Biz iki şekilde de kullanıcının güvenli bir şekilde oyunu oynamasını, hesaplarına erişim sağlamasını sağlamayı hedefliyoruz. Evet. Ya çünkü insanın gerçekten keyfini kaçıran, oyunu bırakmasını Evet, sağlayacak evet. şeyler bunlar. Ben haklı olduğunuzu düşünüyorum. Yani en Aslında çok buna önemli önem konular vermekte. bunlar. Evet. Evet, aslında yani önemli konular, konuşulması gereken, sizin Evet. darlamam gereken Evet, konular evet. bence de bunlar diye düşünüyorum. Birazdan oyuncu bilgisayarlarına bağlanıp oyunları göreceğiz ama ondan önce size Ben bu isterseniz üçüncü parti yazılım demiştiniz. Biraz da ondan bahsedeyim. ondan birazcık E, bahsetmenizi evet. isteyeceğim. Evet. Şöyle bir sistemimiz de olabilir. Yani ufaktan bir hareketlenme var o alanda, çalışmamız var. Oyun içi bazı yazılımlarla oyuncular diğer oyunculara üstünlük kurabiliyorlar. Biz bu yazılımları kullanmaları halinde aslında bir dezavantaj yaşayabilecekleri bir yetenek ağacı sistemi de kurmayı hedefliyoruz aslında. Yani çok basit bir yetenek örneği vereyim. Suikastçının bir tane yeteneğinde rakibin can puanı, yani sağlık puanı %20 veya daha altında ise kritik vuruyor. Ama otomatik ya da bir yazılımla, üçüncü parti bir yazılım kullanan birisi bu yazılımla bu farkı sağlayamayacağın, yani göremeyeceğinden, ayırt edemeyeceğinden aslında bir dezavantaj olacak onun için. Yani yazılım kullanınca rakibin canının %20 ve altında kaldığını, ondan sonraki hangisi yeteneği kullanması gerektiğini program anlayamayacak. Burada insan beyni devreye giriyor tabii. Evet. Birçok yeteneğe bunun gibi yenilikler, farklılıklar getirmeyi düşünüyoruz ki aslında en doğal çözüm bu. Diğer türlü siz ne kadar mücadele ederseniz edin, bunun aksi yönde de yine mücadele eden, hile kullanmak için uğraş veren oyuncular olacak. Ama dediğim gibi yazılım ve manuel dışında biz tek yönlü düşünmüyoruz yani.
birçok alanda bu oyuncuların, yani bu tarz oyuncuların emeklerini veya uğraşlarını boşa verecek adımlar atacağız. Çok sevindim. Yani siz doğal olarak bilgisayar beyninin almayacağı Evet, değil, yani insan şeyler beyninin üretmek üstünlük istiyorsunuz. kurabileceği bir sistem daha çok kurmaya çalışacağız ki yani orada ben daha iyi oynarım diye düşünmesi lazım oyuncunun. Yani ben bunu programa verince daha kötü sonuçlar alırım diye düşünmesi lazım. Evet. Bu zaten direkt çözüm olur. Yani yazılım veya Doğru manuel söylüyorsun. ekstra bir şey yapmanız bile gerekmez böyle bir sistemi kurabilirseniz. Tabii bunu %100 kuramayız ama dediğim gibi biz birkaç koldan o tarz programların faydasız olacağı bir ortam oluşturmaya çalışacağız. Evet, ama bu tabii ki anti-cheat ya da anti-hile firmasıyla anlaşmayacaksınız demek değil. Tabii o farklı bir konu. Yine anti-cheat anlaşmamız da olacak. Yine oyuna girişlerde hile olmasın, farklı uygulamalar kullanamasınlar diye. Evet. Benim az önce bahsettiğim şey daha çok donanımsal, yani klavye ve mouse tarzı donanımsal şeylerle ilgiliydi. Evet. Ben oyuncu bilgisayarlarına geçmeden evvel oyunun içiyle alakalı bir soru sormak Olur. istiyorum size. Evet. Seviye kasma benim asıl derdim şu anda. Seviye kasarken neler yapmamız gerekecek? Yani mesela görev odaklı bir seviye kasma sisteminiz var mı? Ya da PvE, yani sadece yaratık keserek bir seviye atlama seçeneğimiz var mı? Yani ben mesela diyelim bir oyuncuyum ve yaratık kesmekten nefret ediyorum. Sadece görevle kasabilecek miyim? Ya da ben görev yapmaktan nefret ediyorum. Full yaratık kesmek istiyorum. Bunu yapabilecek miyim? Evet. Bunu biraz açar mısınız? Ya şimdi ilk başlarda zaten oyun yeni olduğu için grinding olacak bir nebze. Çünkü oyuncular ilk başlarda zaten sıkılmayacaklar. Oyunu keşfederken oyuncu sıkılmaz kolay kolay. Tabii. Oynanabilirlik iyi olduğu sürece, oynanış iyi olduğu sürece oyuncular sıkılmaz. Ancak yeni seviyeler eklendikçe oyuncuların seviye atlaması daha kolaylaşacak tabii, alt seviyeleri atlaması. Diğer oyunculara da yetişebilmesi açısından yeni başlayan oyuncuların. Bunun dışında ben zaten dönüşler, geri bildirimlere sürekli bakıyorum. Aslında oyuncuların neler istediğini de biliyorum. Örneğin şu tarz istekleri de vardı. Hani çok fazla vakit ayıramıyorum ama akşam gelince 3-4 saat oynayabilirim ya da birkaç saat oynayabilirim. Ama gün boyunca oynayan kişi de bana çok fark atmasın, aramızda çok fark olmasın gibi düşüncesi olan arkadaşlar var mesela. Tabii. Onlar için de şu tarz bir çözümümüz olacak. Tabii ki fazla oynayanın bir adım önde olacak. Evet. Bu Ya olsun bütün oyunlarda zaten. öyle Evet, de olmalı. bir farkı olsun yani. Ama günlük görev olacak diyelim. Örneğin bir günde bir karakterin maksimum alacağı tecrübe puanı 15 milyon diyelim. Örnek veriyorum şu an. Tamamen farazi rakamlarla. Sabahtan akşama kadar günlük görev dahil oynayan bir oyuncu 15 milyon tecrübe puanı kazandı diyelim. Akşam gelen oyuncu sadece günlük görevleri veya işte klan görevlerini vesaire bunları yaparak veya günlük dungeon, yani zindan ve riftleri tamamlayarak 5 milyon 6 milyon tecrübe puanı gibi bir puan kasabilecek. Yani aslında diğer oyuncunun 15 saatte elde ettiği tecrübe puanının yaklaşık 1/3'ünü birkaç saatte elde edebilecek. Yani saate oranlayınca çok daha karlı olacak. Ama tamamen dediğim gibi bunu çok yakın hale getiremeyiz. Çünkü çok emek veren oyuncuların da emeğini hiçe sayamayız. Evet. Ama böyle bir desteğimiz de olacak. Az vakit ayıran oyuncular için. Yani her gün oyuna girmek için bir sebebimiz olacak Tabii, ama. özellikle sezon sistemi bunun için Evet. günlük ve haftalık, aylık görevler olacak. Sezon sistemi zaten oyuncuyu oyunda daha amaçlı bir şekilde tutmak için var. Biz de oyunculara olabildiğince amaç vereceğiz, hedef vereceğiz. Bunun için çabalıyoruz. Sezon sistemini de bu yüzden düşündük zaten.